burada. Hayat böyle. Yalnız çok iyi olmuş burası da. Ve geldi kahveler. Arkadaşlar burası Kabardina-Balkar Cumhuriyeti'nin hükümet sarayı. 8928. Здравствуйте. Мы Çilebek adin bir hıçın yiyelim bakalım, buraya gelmişken hıçın yemedi demesinler. Bismillah. Arkadaşlar saygılar, sevgiler, hürmetler. Nalçik'teki turumuza devam ediyoruz. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'teyiz. İlk videomuzu biliyorsunuz Maykop'tan buraya gelmiştik. Onunla ilgili yapmıştık. Ve şimdi ikinci videodayız. Ve Nalçik'i daha detaylı gezmeye devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Burası ne? Что это, Marina? Знаешь? Gimnaziya. Gimnaziya. Şkola, ha, okulmuş burası. Bayağı büyük bir okul. Şurada da Rusya ve Kabardina-Balkarya bayrakları var. Kabardina-Balkarya bayrağı yeşil, beyaz ve mavi yatay çizgilerden oluşuyor. Tam bayrağın ortasında da Elbrus Dağı'nın simgesi var. Yani Elbrus biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuzdur. Kafkas Dağları'nın en yüksek noktası 5640 metre ve Avrupa'nın başlangıcı buradan olarak sayılıyor yani Kafkasya'dan. Buradan itibaren de tüm Avrupa'nın en yüksek noktası yine Elbrus Dağı. O haliyle burayla da sembolleşmiş bir hali var. Bayrağın üstünde de onun sembolünü kullanmışlar. Mavi suyu, beyaz kar ve yeşil de İslam'ı temsil ediyor. Burada tabii her özerk bölgenin, hatta neredeyse her şehrin kendi bayrağı ve arması var. Kabardey-Balkarya bayrağı da işte bu şekilde. Zaten yine ekrana koymuşumdur. Şimdi de şeye gideceğiz. Parkın ismi neydi Rita? Park Atraksiyon'a gideceğiz. Orayı da size göstereceğim şimdi. Ve tabii öncesinde biliyorsunuz bir bölüm önce yemek yememiştik. Tam yemek yiyecektik, bulamadık. Şimdi iyi bir yer bulup bakalım. Buranın kendine özgü yemekleri var. Hıçın en ünlüsü. Bir hıçın yiyeceğiz. Varsa da yine bakalım etli, sebzeli güzel bir yemek bulursak ondan da götürelim. Arkadaşlar Nalçik şehri 550 metre denizden yüksekte kurulmuş bir şehir. Tabi burada 1793 Osmanlı-Rus Savaşı'nın öncesinde de zaten yine Kabardeyler ve Türkler yaşıyorlarmış. Dur şöyle çevireyim, biraz etrafı görün. Kabardeyler ve Türkler, yani Balkar Türkleri yaşıyorlarmış zaten. 1793 yılından sonra ise burası artık şehir olmuş. Yani şehir statüsüne çevirmişler Ruslar aldıktan sonra. Tabii ki o zaman şu anki gibi şehir değil. Fakat 1921'den sonra ise, yani Sovyetlerin kurulmasıyla birlikte ise tam olarak şehir statüsü kazanmış. Ve şu anda da arkadaşlar burası Kuzey Kafkasya'da Kabardina-Balkar Cumhuriyeti'nin içerisinde, yani Kabardina-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti zaten Nalçik. Şimdi Rusya'da 8 tane okrug var. Yani 8 ana bölge diyebiliriz. Ve 7 tane bölgeyi içeren bu okruglardan bir tanesi de Kuzey Kafkasya Federal okrugu, yani bölgesi diyebiliriz. Kabardina-Balkarya Cumhuriyeti de bu Kuzey Kafkasya Federal Okrugu içerisinde yer alan 7 bölgeden bir tanesi, yani 7 özerk cumhuriyetten bir tanesi. Etnik özel isimli grupların yaşamış olduğu cumhuriyetler var zaten bu Kuzey Kafkasya bölgesinde. Yani Nalçik'te zaten
Gürcistan, Azerbaycan, Rusya sınırını oluşturan Kuzey Kafkasya, yani Kafkasya dağlarının kuzey tarafında. Hemen bunun zaten güney tarafında ise dağların Gürcistan var söylediğim gibi ve bir tarafında da Azerbaycan var. Orası daha çok Dağıstan'a yakın olan tarafı. Genel şehrin coğrafi konumu böyle. Yani bu özerk, tabii bu özerk cumhuriyetlerin yapısı nasıl derseniz de şöyle oluyor. Bunlar kendi içlerinde federal, yani kendi başkanları var, kendi işte bakanları var, yani kendi işte yönetim kurulları var, nasıl söylenirse. Fakat bunların hepsi Moskova'ya bağlı ve yani başkanın Rusya Federasyonu Başkanı'nın buradaki bütün bu özerk cumhuriyetlerdeki bütün bu yönetici, yani yönetici olan insanları veya işte başkanı değiştirme yetkisi var. Böyle. Lenin Caddesi boyunca yürüyoruz. Çok güzel, geniş bir cadde ve de çok temiz bir şehir. Yani şöyle bakın. Ben çok beğendim. Burası Parlament Kabardino-Balkarskoy Respubliki. Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti parlament binası, parlamento binası. Burası da zaten ihtişamından belli, önemli bir yer olduğu. Lenin Caddesi üstünde. Şurası da yine Stelistenny Kaminet Rossiyskoy Federasyonu. Rusya Federasyonu bir şey komitesi ama bilenler yazsın. Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Evet. Yani Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti Müslüman. Çoğusu Müslüman. Tabi Ruslar hariç, aynı zamanda Ortodoks inancında olan Ruslar da var. Zaten camiye gittik bir önceki bölümde, biliyorsunuz. Ve insanlara baktım, camide de zaten bayağı insan da vardı. Namazda kılıyorlar yani. Onun dışında insanlar, böyle kızlar hem kapalı hem açık geziyorlar. Yani hanımlar. Gayet böyle modern bir yer. Öyle çok bir yer değil. Tabi buralarla ilgili genelde bir de Amerikalıların yaydığı bir stereotip var. Yani ön yargı var. Buralarla ilgili işte kesinlikle gitmeyin dedikleri ülkeler listesinde yer alıyor Kuzey Kafkasya'daki bu özerk cumhuriyetler. Özellikle Çeçenistan ve Dağıstan. Fakat emin olun, tamamıyla yanlışlar. Yani buraya gelirseniz, yani turist bir Amerikalı da gelse kimsenin hiç yani umurunda bile olmaz. Rahatlıkla gezebilir. Rahatlıkla yiyip içebilir. Çünkü buranın insanı, benim gördüğüm, yani bu bölgede görüyorsunuz, bayağı geziyorum. Yani Maykop'ta olsun, buralar olsun, insanlar, arkadaşlar, şu dışarıyı da göstereyim size tabii ki etrafı. Yani misafirperver, konuksever, yardımsever, iyi. İnsanları mert. Sen adamın eğer ülkesine, vatanına, namusuna bir şey yapmazsan kimse sana burada bir şey yapmaz. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi burası Naveki Sırasi. Bundan Maykop'ta da var herhalde, bütün bu özerk cumhuriyetlerin hepsinde var. Bu anıt her zaman Rusya ile birlikte demek. Yani Rusya'ya bağlıyız, sürekli Rusya ile birlikteyiz anlamında. Arkasında da şurada Müzikalny Tiyatr, yani opera binası. Müzikalny Tiyatro, müzik tiyatrosu, opera binası. İşte yine en merkezi noktalardan bir tanesi. Hemen bu anıtların karşısında da şurası Gastnitsa Rossiya Otel, yani Rusya Oteli Nalçik'te. Tam şehir merkezindeyiz şu an bence. Yani her şey böyle kolay ulaşabileceğiniz mesafede. Şimdi de gidiyoruz İnşallah. Bakalım parka ve yemek yemeye.
Prospekt Lenina. İşte bu cadde üstünde arkadaşlar. Sağlı sollu kafeler, her şey bulabilirsiniz. Şöyle gün batımına yakında çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle gördüğünüz gibi tam merkezi nokta burası zaten. Evet, bayağı lüks arabalar da var. Ya Rusya'nın aslında her yerinde var. Yani lüks arabalar da var. Bir anda Jiguli de var. Yani bu Lada Murat 131'e benzeyen modeli var ya, Lada'nın. Buralarda hala kullanılıyor. Yani Sovyetlerden kalma araba. Ama kullanılıyor. Ya, gelirken en çok neyi merak ettim biliyor musunuz? Vallahi uzun süredir yani hep gelmek istiyordum işin aslı. Türklerin olduğu, yaşadığı yerleri görmeyi hep istiyorum. Burada da acaba bir Balkar Türküyle karşılaşacak mıyım? Yani Türkçelerini merak ediyorum işin aslı. Bizimkine çok yakın mı, uzak mı? Nasıl konuşuyorlar? Ben merak ediyorum. Bakalım bulursak konuşacağız inşallah. Проезда. Да? Короче, не была, Настя. Короче, не была, да. Ну как вам здесь? Хорошо. Нравится или нет? Классический южный город. Потеряли. Нет, вот эту улицу потеряли. Это центральная улица. И сами себе продают. Sesli, gромче. Я Мы говорю, потеряли, потеряли очень мы. красивая, широкая. Мы просто потеряли мы. Вот, очень чисто тоже здесь. Так же, как Потеряли. и в Майкопе, и в Краснодаре. Вот, воздух классный, потому что горы рядом. Мы потеряли. Да. Гуляем? Мама, мы Что? Сейчас мы потеряли куда? торговый центр. Ничего мы найдем, не переживай. Не Вот. нашли. Погода прекрасная. У нас там дождь шел, когда мы выезжали, а здесь прям солнышко, тепло. Прям специально, чтобы погулять. Да. Спасибо. Это турецкий вита. Это чистая турецкий туркфлаг. Ya şimdi ben burada şey gibi hissettim. Gerçekten Türkiye'de bir şehirde yürüyormuş gibi oldum. Sizce öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Benziyor değil mi? Yani insanların karakteristiği, ne bileyim işte görünüşleri falan da sanki bir Rus şehrinden ziyade daha fazla bir Anadolu şehri gibi burası. İslamski Tavar yazıyor burada. Burada Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Yani İslami ürünler satan bir dükkan. Dedim ya, Türkiye gibi yani. Hemen yanında da ama yeni yıl. Nasıl? Burada sistem böyle olmuş işte. Yine de güzel. Yani ben şahsen Nalçık kentini sevdim. Güzel bir yer. Tabii biz şu an bunu söylemeyi unuttum size. Buraya bir gece 2 günlüğüne geldik. Yani dolayısıyla çok fazla vaktimiz yok burada. O yüzden hızlı bir şekilde geziyoruz. Nalçık'ta olacağız. Eğer gidebilirsem yukarı Balkarya, Balkar Türkleri köyü var. Oraya gitmeyi çok istiyorum. İnşallah gidersem zaten haberiniz olacak inşallah. Veya buraların çevresinde tabi sadece hani Nalçık tabi görmek gerekiyor da Nalçık için gelmiyor insanlar buraya. Özellikle son dönemde onu da söyleyeyim. Ruslar arasında da bu Kuzey Kafkasya'daki bütün cumhuriyetler, Dağıstan, Çeçenya işte ve bildiğiniz bütün hepsi ünlenmeye başladı. Bununla beraber çünkü etrafta çok güzel dağlar, doğal güzellikler, işte şelaleler ve bir sürü şey var. Dolayısıyla o yüzden çok ziyaret ediliyor burası. Arkadaşlar sizlere tabii bir de buraya geldiğinizde nasıl para bozdurursunuz bunu anlatayım. Şimdi tabii Krasnodar'ın mesela kendi bankası var, Kuban Kredit Bank.
burada en iyi kuru alabiliyorsunuz. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim. Rusya'nın her yerinde para bozdurma işlemini bankalardan halledebilirsiniz. Tabii kur 3 aşağı 5 yukarı daha sizin aleyhinize olabilir ama yine de en güvenli yer bankalardan bozdurmak. Şimdi tabii Dağıstan, Çeçenistan'da dışarıda da bir borsa var bununla ilgili, bozdurabiliyorsunuz ama burada var mı bilmiyorum. Daha fazlasıyla burada eğer kullanacaksanız da Poçta Bank, yine Rusya'nın zaten ana postanesinin bankası. Dolayısıyla iyi bir kur verecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar burası Kabardina-Balkar Cumhuriyeti'nin hükümet sarayı. Şu gördüğünüz beyaz bina. Burası da yine şehrin en önemli parklarından bir tanesi. Nalçik'in ana şehir parkı. Yani meydanı, daha doğrusu parkı değil. Ve şurada bak şey var. Herhalde tarihi öneme sahip olan kişiler için yapılmış anıtlar var. Bunlar Rita Sovyetski ili Это советский, да. da İkinci Dünya Savaşı ile ilgili anıtlar var burada. Yani burası İkinci Dünya Savaşı'nda da tabii şöyle söyleyeyim size, Nalçik Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiş ve kent bu sırada büyük bir hasar görmüş. 28 Ekim ile 1942, yani 28 Ekim 1942 ve 3 Ocak 1943 tarihleri arasında Naziler buraya gelmişler ve şehri de acayip derecede tahrip etmişler. Tabii şeyi de söyledim, yani daha doğrusu bir önceki videoda söylemiştim. İzlemediyseniz onu da izleyin. Fakat buraya gelmek istiyorsanız tren, otobüs Rusya içerisinden bunlarla ulaşabiliyorsunuz. Ya da uçakla Mineralny Voda'ya gelmeniz lazım. Burada da bir havalimanı var aslında, küçük bir havalimanı. İsmi de yine Nalçik Hava Alanı. Arkadaşlar şurası da 3 halkın tiyatrosu. Şu karşıdaki bina. Yani tiyatro, biliyorsunuz burada 3 halk bir arada yaşıyorlar. Kabardeyler, Balkarlar ve Ruslar. Onların bu birlikteliğini sembolize etmesi açısından bu tiyatroya bu ismi vermişler. 3 halk tiyatrosu yani. Burası arkadaşlar, şu gördüğünüz yer Atajunski Parkı. Büyük bir park. Şimdi ben oraya girmeyeceğim, dediğim gibi çok vaktim yok ama böyle boylu boyuna uzanıyor. Vakti olanlar buraya gelsin. Çok güzel bir yer. Ayrıca bu cadde de Shogentsukova Caddesi meydanı. Bu cadde böyle boylu boyunca gidiyor zaten. Lenin Caddesi ile paralel şehrin ana merkezini oluşturan iki önemli cadde burası. Hemen yan tarafında da Atajunski Parkı var. Bu Ali Shogentsukova ismi bir edebiyatçı, yazar ve çevirmen olan Ali Shogenskova'dan geliyor. Kendisi Kabardina-Balkar, yani Kabardey kendisi ve buraya çok hizmetleri olmuş ve çok fazla edebiyatının, Kabardey edebiyatının gelişmesinde pay sahibi olan isimlerden bir tanesi. Bu sebeple ismini hem caddeye vermişler, hem kendisinin de bir ufak anıt heykeli var. Oraya onu görebilir miyiz bilmiyorum ama yani kendisinin hikayesi böyle, tabi ölümü de birazcık acı olmuş. Yani buraya Naziler girdiğinde bu şehre maalesef Ali Bey'i de öldürmüşler. Nazi kamplarında yaşamını yitirmiş yani. Abi park çok geniş. Caddeler de geniş. Baksanıza, her yerde ağaç. Yani böyle bu cadde 2-3 kilometre yürüdük. Aşağı doğru gidiyor. Biz Lenin'den yürüdük de. Burası da güzel yani.
Bu işte Sovyet tarzı şehirlerde var. Yani bu gerçekten inanılmaz, böyle yeşilliğe önem vererek yapıyorlar şehirleri. Hala bugünlerde işte bu insanlar bile faydalanıyor bundan. Şurası Atajunskaya Parkı'nın girişi. Burası da Spartak Nalçik futbol kulübünün sahası. Yani Nalçik'in resmi takımı Spartak Nalçik'in sahası. Gayet güzel dizayn etmişler. Güzel yani. Bunda bir Balkar Türk'ü arkadaşla tanıştım ama kameraya çıkmak istemedi. Gerçekten Türkçeleri yani tam bizimki gibi. Bizimkine çok yakın. Vallahi mutlu oldum ama kendisini çektirmek istemedi. Yapacak bir şey yok. Yine de izlerse de buradan ona da selamlar olsun Vadim. Junski Parkı'na bir şekilde girmiş olduk. Yani tamamını gezmedik ama bir kısmını gösterebileceğim size en azından. Şimdi bir şeye bineceğiz. Nedir onun ismi? Kanatnaya Daroga. Yani teleferik. Teleferiye bineceğiz. Ve yukarıda bir restoran varmış. Ona çıkacağız. Burada da bir Luna Park var. Yine Atajunski Park'ın içinde. Güzel de bir Luna Park var. Biz de şimdi teleferiye gidiyoruz. Park da gayet renkliymiş yani. Rita. Virgiyim. Тимур, не отходи от меня. Şöyle restoranlar falan var ama biz o yere gitmek istemiştik. Bakalım çalışıyorsa şu yukarı çıkacağız. Orada yiyeceğiz dedik ama açık mı ya da rezervasyon yaptırmak gerekiyor mu onu bilmiyorum. O yüzden biz şimdi bu konuyu netleştirmemiz lazım. Ve tabi ondan sonra artık karar vereceğiz. Burada hayat böyle. Ya arkadaş bir yemek yiyeceğiz. Vallahi yer bulamadık ama bak böyle güzel bir yer buldum. Ablaka Kafe. Tabii bakalım burada oturur muyuz? Muazzam bir tesis ama bu arada. Kanatnaya Daroga çalışmıyor. Gel. Teleferiği kapatmışlar. Oralara gitme Timur, gel. Sonunda inşallah yemek yiyeceğiz diye düşünüyorum. Yalnız çok iyi olmuş burası da. Yani yılbaşı için süslemişler. Çok güzel olmuş. Evet, bu Atajunski Parkı'nın içerisindeki bir restoran. Bakalım. Açık. Da gel. Yer var mı? Nasıl bir yer? Rita şunu al. Al. Я, по-моему, позвонить просто. 8928. Здравствуйте. Мы три человек, один ребенок. Есть? Человек, один Взрослых ребенок. один ребенок? Столиков сейчас нет, к сожалению. Давайте Столиков сейчас нету. сейчас 6 человек. Когда будет? Kalkıyorlar bak, bu hani
уходим. А курящий зал подойдет? Подойдет, подойдет. Буквально 2 минутки. Уберут столик, я вас посажу. Хорошо. Спасибо. Yerde böyle. Güzel. Timur. Bakalım. Restoran böyle. Rita. Yerimizi gösterecek inşallah. Ne oldu? Они не с вами? Они с нами. Пускай они тоже идут тогда. Да. Пройдемте. Сейчас я подойду. Da, davay. Bizimkiler gelmedi. Gelsenize ya. Tatlılar var vallahi, restoran çok güzel. Bakalım, şık bir yer. Şimdi давайте, пойдемте. Спасибо, да? Спасибо большое. Arkadaşlar lokanta güzel, fiyatlar da böyle. 260, 260, 290. Buralar tabii içecekler, alkollü içecekler. Buralarda böyle. Yani 1600, 2005, 5900'e var, 2100'e var herhalde bunlar. Şişelerdir. Yani kokteyller 490'dan başlıyor, 340'tan başlıyor, 590'a kadar gidiyor. İçecekler böyle bu kafede. Yemekler, yemek gıdye, yeda gıdye. Bu da yemekler arkadaşlar, sıcak yemekler. Yine 260'tan 240'tan başlıyor. 540, 660, 760'a kadar gidiyor. Bu da file minyon tamatami kimchi. Etli bir yemek. 760. Fiyatlar böyle. Bakalım, söyleyelim birazdan yemeklerimizi zaten. Arkadaşlar benim yemekler geldi. Buna tureski kebap dediler. Bildiğin köfte. Bu da hıçin, bu Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne özgü, yani daha doğrusu buradaki, evet, buraya özgü yemeklerden gözleme bence, ama Evet. buradaki ismi hıçin. Bir tanesi yeşillikli peynirli, bir tanesi de patatesli. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Bir hıçın yiyelim bakalım, buraya gelmişken hıçın yemedi demesinler. Bismillah. Gözleme bu. Güzel ama. Bu mu? Это с kем? Neyli bu? Сыром и ботвой. Yeşillik ve peynirli. İkisi de güzel. Çok güzel. Ete bakayım. Et. Et de güzel. Zaten buralara gelirseniz et yiyin arkadaşlar. Çünkü yani etraf doğal güzellik, dağlar, mağlar süper. Burada yetişen hayvanın eti yenir. Güzel yani. Marina, это что? Rübnoy. Mantar çorbası, mercimek, lapşa. Bu da şehriye çorbası diyebiliriz. Ekmek, kaşarlı köfte. Gördünüz. Böyle soframız. Rita bir de kuzu incik söyledi. Böyle pürenin üstünde. Güzel görünüyor ama ben doydum vallahi, iyi doydum. Vallahi çok yedim arkadaşlar yani. Elhamdülillah yedik vallahi. Evet arkadaşlar, arkamda atraksiyonlu park var. Burası da Atajunski Park bu tarafta. Biz tabi orada yedik yemeğimizi. Akşam yemeğimizi de yedik. Evet, 3 kişi için 1500 lira ödedik. O restoranda bir sürü şey yedik. Fiyatlar böyle. Şimdi aslında teleferiğe bineceğiz dedim ama maalesef teleferik kapalıymış. Dolayısıyla binip o restoranta çıkamadık. Hemen yakınlardaki başka bir restoranda yemeğimizi yedik.
Öyleymiş kısmet bugün. Durum bu. Bunu da söyleyeyim istedim. Buradan geçmiştik biliyorsunuz. Rassia Otel. Şöyle. Tiyatro binası orada. Şimdi bir çay kahve bir şeyler içelim dedik. Onu da içtikten sonra inşallah otelimize geri döneceğiz. Burada bu arada şöyle kahve arabaları var. Kahve satıyorlar. Gidiyorsun da tak hemen alıyorsun. 100 ruble, 130 ruble ve kahveni içiyorsun. Şimdi biz şurada oturulacak güzel bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bir yer bulup oturalım. Kahvemizi, çayımızı içelim. Ardından da gerçekten çok yoruldum. Bir an önce otele gitmek istiyorum ya. Oy. Oo, sıcak. Bakalım restoran ama kafe gibi aynı zamanda vardır. Çay kahve bir şeyler vardır orada, içelim. Ay yıldız varmış şurada yukarıda bak. Çok güzel. Dekoratif olarak güzel. Brunch restoran. Makaron söylemişler. Mekanda şöyle. Brunch restoran burası. Bakalım burada kahvemizi içelim şimdi. Ve geldi kahveler. На миндальном кто? Вот этот на миндальном. Вот это Обыкновенный. обыкновенный. Обычный. А это капучино. Да, да. Спасибо. Мы уже сейчас едим сладко. Поэтому нам нужны на 40 верит. Evet kahvemizi de içtik. Daha doğrusu içiyoruz. Что-то зубочистка. Kahvelere de 3 kahve, 6 tane makarons, bir tane de tatlı. Hepsine 1400 ruble ödedik yani 450 lira gibi bir rakam. Akşam yemeği 4500 ruble. Bu 1500 ruble sayılır. Yani 2000 lira falan gibi bir şey oldu. Bugün bizim için tabi işte 3 yetişkin bir çocuk hepimiz tıka basa yedik. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nalçik'ten hepinize iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.